Evet, bugün Binary Search Tree'de ikili arama ağacında temel operasyonlardan bahsedeceğiz. Bu operasyonlardan ilki arama operasyonu. Tahmin edebileceğimiz gibi zaten Binary Search Tree'nin amacı aslında neydi? Üç temel operasyonu hızlıca gerçekleştirebilmek. Önceden sadece ekleme ve silmeyi hızlı yapmak istiyorduk. Şimdi Binary Search Tree ile birlikte arama işlemini de hızlı gerçekleştirmek istiyoruz. İşte ne demiştik daha önce? Array ile tamam Q yapısı veya linked listle ne yapabiliyoruz? Ekleme ve silmeyi o bir zamanda gerçekleştirebiliyoruz. Fakat arama işlemi pahalıya geliyor. O en zamanda gerçekleştiriyor. Şimdi amacımız bu arama işlemini de ekleme ve silme ile birlikte hızlı gerçekleştirebilmek. Bunun için de binary search tree yapısını göstermiştik. Şimdi esas amacımız olan bu arama işini nasıl hızlı gerçekleştireceğiz? Ona bakacağız. Şimdi önce bir arama ağacımızı gösterelim. Mesela diyelim 4 olsun. Hatırlarsak sol tarafındaki sayılar ondan küçük oluyordu. Sağ tarafındakiler büyük oluyordu. Dolayısıyla işte burası 3 olacak. Burası mesela 6 olacak. Burası 12 olacak. Şimdi ikili arama ağacında aramayı gerçekleştirirken önemli olan nokta iki türlü arama gerçekleştirebiliriz. Bunlardan bir tanesi aslında bütün arama ağacında da gerçekleştirebileceğimiz gibi bu operasyonu recursive, yineli, öz yineli olarak gerçekleştirebilmek. Şimdi öz yinelemeli olarak gerçekleştirdiğimiz zaman nasıl yapıyoruz? Şu kodumuzu node bazında yazıyoruz. Yani her node için, mesela bu 4 nodu için, bu 2 nodu için, bu 8 nodu için arama kodunu çalıştırıyoruz. Şimdi bu arama kodunu yazdıktan sonra ağacın kökü için bunu çalıştırdığımızda program bize otomatik olarak e, aradığımız değerin bulunduğu yeri döndürüyor. Şimdi bunu peki nasıl yazacağız? Nasıl recursive olarak yazacağız? Recursive kod yazmak aslında oldukça tricky bir şey. Ama sıklıkla da karşılaştığımız, özellikle bu ağaç veri yapısında bazı problemleri kolaylaştırmak için kullandığımız bir yöntem. Şimdi ne dedik? Belli bir not bazında yazacağız. Dolayısıyla şöyle düşüneceğiz biz aslında. Herhangi bir nodda bir sayı ararken nasıl karar verir? Şimdi bir nodun hangi bilgileri var? Bir nodun sol çocuk bilgisi var. Sağ çocuk bilgisi var. Bir de data bilgisi var. Dolayısıyla sadece bu üç bilgiyi kullanabiliriz recursive kodu yazarken. Şimdi diyelim mesela 6 aradığımızı düşünelim. Şimdi 6 arıyorsak bir recursive kodla yazacaksak mesela şu not için aradığımızı düşünelim 6'yı. Bunu şöyle bakacağız. 6 3 durum olabilir. Bir, aradığımız sayı note'takinin aynı sayı olabilir. Bu durumda zaten cevabı bulmuşuz demektir. Bu durumda da nodun kendisini cevap olarak döndürmemiz gerekir. İkinci alternatif ne? 6 değil. Nedir o? Daha küçük bir sayı vardır. Mesela diyelim bu not için bir aradığımızı düşünelim. 2, 1, 2'den küçük olduğuna göre cevap bu nodun solundaki alt ağaçta. O zaman recursive olarak ne yapıyoruz? Diyoruz ki ben cevabımı sol alt ağaçtaki nodda ararım. O zaman aynı metodu sol node için çalıştırıyor. Dolayısıyla aslında aynı task'ı sol için bir daha çalıştırıyor. Peki diyelim sağ taraf daha büyük bir sayı geldi. Mesela 4 olsun. Benim nodumda şu anda 2. O zaman ne yapıyorum? Sağ nodunu için bu kodu bir daha çalıştırıyorum. Bu şekilde ne olmuş oluyor? Eğer buradan bir geri cevap dönerse diyorum ki demek ki bu sağ ağacın içinde var ya da yok, o cevap bana geri geliyor. Dolayısıyla recursive olarak yazdığım zaman 3 durumu göz önünde bulunduruyorum. Tabii bunların şöyle bir de istisnai bir durum var. O da şu: ya sola gittiğimde sol çocuk yoksa. Sol çocuk yoksa sol için bunu çalıştırma şansım yok. Çünkü recursive kodu sol çocuk için çalıştırıyorum. Sol çocuk yoksa onun için çalıştırmak gibi bir şey olamaz. Null pointer exception alırım. O zaman direkt cevabımın null dönmesi lazım. Aynı şey sağ taraf için de geçerli. Şimdi bunu kod üzerinden inceleyelim. Kod üzerinden incelediğimiz zaman
Şimdi bakıyoruz burada. İşte recursive olarak aramaya bakıyoruz. İşte bir node bazında bunu arıyoruz. Belli bir değeri arıyoruz. 3 durum olabilir dedik. Nedir? Veri o değere eşit olabilir. Veri değerden büyük olabilir veya küçük olabilir. Şimdi veri değeri eşitse nodun kendisini döndürüyoruz dedik. Nedir kendisine karşılık gelen obje? This, hatırlarsak Java'da, C++'da da aynı şekilde. Eğer veri değerden küçükse, yani aradığımız değer nodun değerinden küçükse ya da data value'dan büyükse, o zaman sola gitmemiz lazım. Şimdi ama sola gitmek için, sola gitmek derken sol çocuk için bunu çağırmak. İşte dolayısıyla yapmamız gereken şey sol çocuk olan left için aynı metodu çağırmak. Bakın aynı metodu çağırıyoruz. Recursive search. Zaten metodun ismi aynı. Dolayısıyla kendi kendini çağıran bir recursive koddan bahsediyoruz. Neyle çağırıyoruz? Tabii gene aynı değeri arıyoruz çünkü. Yani sol çocuğa git, sol çocuk için aramayı yap. Cevabı da bulduğun zaman döndür. Dolayısıyla burada ne oluyor? Sol için bunu çağırıyoruz. Fakat ya left null'sa, yani sol çocuk yoksa, o zaman bu kod null pointer exception verir. Çünkü left null olduğu için. Bu durumda ne yapmamız lazım? Sol çocuk null'sa bunu hiç çağırmamamız, direkt null döndürmemiz lazım. İşte o yüzden burada bir tane daha if'i olduğunu görüyoruz. Veya value datadan büyükse, o zaman da sağ tarafa gitmemiz lazım. Sağ tarafa gittiğimiz zaman da ne yapıyoruz? Right null değilse right için recursive search'ü çalıştırıyoruz. Eğer right null'sa da bu durumda null'ı ne yapıyoruz? Döndürüyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Bakın recursive bir şekilde bunu kodladığımız zaman aslında probleme tek bir node bazında bakıyoruz. O node için sanki arama yapıyormuşuz gibi yapıyoruz ve gerekirse sol çocuğa topu atıyoruz. O bize cevabı buluyor, geri döndürüyor, veya sağ çocuğa atıyoruz, o cevabı döndürüyor. Şimdi bunu da genel ağaç için bir kez daha tekrarlayalım. Genel ağaçta bu iş nasıl oluyor diye. Mesela diyelim, pardon, yanlış şey işarettik. Evet, genel ağaçta bu nasıl çalışacak o zaman? Şöyle çalışacak. Diyelim biz ağacımız bu. Burada diyelim diyelim 4'ü şey yapıyoruz. Pardon. Diyelim 12'yi arıyoruz veya 6'yı arıyoruz. Şimdi bu not için 6'yı aramayı çalıştırdık. Bu not diyor ki 6 bunda mı? Değil. Solda mı? Değil. Sağda. O zaman aslında ne yapıyor? Sağ çocuk için recursive search'ü çalıştırıyor. Dolayısıyla aslında 4 ne yapıyor? 8 için recursive search'ü çalıştırıyor. Yani 4'ün recursive search'ü 8'in recursive search'ünü çalıştırıyor. Sonra 8'in recursive search'ü de bu sefer 6'nın recursive search'ünü çalıştırıyor. 6'nın recursive search'ü 6'yı bulduğu için 6'yı 8'e geri döndürüyor. Sonra 8 de döndüğü için 4'e 6'yı geri döndürüyor. Dolayısıyla cevap geri geri dönerek sonunda 4'ün recursive search'ünde 6 aranmış oluyor. Bulmadığımız bir şey olsaydı, mesela diyelim ne olsun, 3,5 arıyor olsaydı, o zaman ne olacaktı? Önce 4'ün recursive search'ü 2'nin recursive search'ünü çağıracaktı. 2'nin recursive search'ü 3'ün recursive search'ünü çağıracaktı. 3'ün recursive search'ü de sağ tarafı null olduğu için 3,5 3'ten büyük. O zaman geriye null döndürecekti 2. 2 de 4'e null döndürecekti. 4 de cevap olarak null'ı alacaktı. Tabii gördüğümüz gibi recursion bu şekilde çalışıyor zaten. Herkes task'ı bir sonrakine atıyor. Sonra da o task'tan geriye cevap dönüyor ve sonuç bulunmuş oluyor. Peki recursive olarak yapmayabilir miydik bu kodu? Evet, yapmayabilirdik. Bunu iteratif olarak da yapma şansımız vardı. Peki iteratif yapsaydık prosedür nasıl olacaktı? O zaman da aslında benzer şey söz konusu. Fakat kodda bu sefer şöyle yapıyoruz. İteratifde ağaç için bu kodu yazıyor. Çünkü iteratif kodda node bazında kod yazılmaz. Recursive kodlar node bazında yazılır. Çünkü node'un kendisi recursive. Tree'nin kendisi recursive değil. Tree root'u var sadece. Root'tan başlıyoruz kodu yazmaya.
Dolayısıyla root'tan itibaren aramaya başlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bakın burada kodda var. Önce bir tane temporary değişken alıyoruz. Yani aynı linked liste olduğu gibi. Nasıl linked liste normal search'te ne yapıyoruz? Head ile başlıyoruz. Head'den next, 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 next ile ilerliyorsak burada da aslında aynı şeyi yapıyoruz. Şimdi burada kritik olan nokta şu. Ne zaman iteratif kolayca yazabiliriz? Ne zaman recursive yazmak daha hızlı diyelim. Eğer aradığımız şey, yaptığımız şey ağacın sadece belli bir leaf'ini içeriyorsa, yani ağaç içinde gezerken tek bir pet'ten gidiyorsak, o zaman iteratif search mantıklı. Çünkü böyle bir durumda her aşamada tek bir opsiyonumuz olduğu için iteratif olarak bunu yazabiliyoruz. Ama her aşamada birden çok opsiyonumuz varsa von Neumann architecture'ı gereği birden çok opsiyona gidemeyeceğimiz için aynı anda iteratif olarak, o yüzden öyle durumlarda recursive yazmak daha mantıklı. Şimdi aramada biz bir pet'ten ilerliyoruz. Dolayısıyla bir pet'ten ilerlediğimiz için iteratif yazmak da mümkün, recursive yazmak da mümkün. Recursive'de bir pet'ten gittiğimizi nasıl anlıyoruz? Aslında recursive koddaki şu kodda anlıyoruz. Bakın burada recursive kodda istersek bu petlerden sadece bir ve yalnız bir tanesi geçerli olabilir. Yani aynı anda hem left için recursive search'ü hem de right için recursive search'ü çalıştıramam ben. İşte bu bize aslında tek bir pet'ten gittiğimizi gösteriyor. Recursive, bu kodun recursive analizini yaptığımız zaman da aslında ne oluyor? Kod her zaman sadece yarısı için bir kere çalışıyor. Şimdi o zaman iteratif search'e bakalım. İteratif search'te ne yapıyoruz? İşte dedik bir iteratörümüz var. D root olsun. Sonra bir döngüyle ilerliyoruz. Bu döngü aslında dikkat edersek linked list'teki döngüyle benzer. Nasıl temp'i orada head'e eşitliyorduk ve her seferinde temp'i ne? Burada tek fark temp'in next'ine değil de duruma göre left'ine, duruma göre right'ına eşitliyor olmamız. İşte ne demek? Eğer aradığımız değer sayıdan büyükse sağ tarafa gitmemiz lazım. Yani iteratörümüzü sağa çekmemiz lazım. Aradığımız değer node'dan küçükse sol tarafa çekmemiz lazım. Aradığımız değer de node'un değerine eşitse de döndürmemiz lazım. Tabii ki bulamama durumu için de ne olması lazım? Ağacın en altına indiğimiz zaman bulamadığımız yerde ne olacak? O node null olacak. O durumda da aslında null'ı ne yapıyoruz? Döndürüyoruz. Şimdi bunu bir de şekil üzerinden görelim. Şekil üzerinden gördüğümüzde burada mesela gene bir tane daha yazalım. Ağaç hızlıca. 4, 2, 8, 1, 3 ve 6 olsun bu sefer. Şimdi ne oluyor? D ilk başta burası oluyor. Diyelim ne aradık? 3 aradık diyelim. Şimdi 3 aradığımız zaman D'den küçük olduğu için sol tarafa gidiyor ve D burası oluyor. Sonra 3 2'den büyük olduğu için sağ tarafa gidiyor ve D burası oluyor. Şimdi 3 3'e eşit olduğu için ne olacak? 3'ü döndürecek. Burada geri döndürme gibi bir şey yok. Zaten metot iteratif olduğu için direkt bu 3'ü döndürecek. Diyelim mesela 7 aradık. Bu durumda ne olacak? Önce D burası olacak. Sonra 4'ten büyük olduğu için D burası olacak. Sonra 8'den küçük olduğu için D burası olacak. Sonra 7 bunun sağ çocuğu olduğu için şuradaki olmayan null olacak. Dolayısıyla D null olduğu için de cevap ne olacak? Null döndürülüyor olacak. Okey. Arama temel olarak böyle. Her durumda gerek iteratif gerek recursive analizde de her seferinde değerlerin yarısını aradığımız için toplam analiz ne olacak? Log n olacak. Bunu da işte gene şeyle bakarsak aslında kodla baktığımız zaman her seferinde ne oluyor? Yarıya indiğimiz için Tn eşittir Tn bölü 2 artı o n üzeri 0 oluyor. Dolayısıyla burası A, B, D'den 1 bölü 2
log 2 tabanında bir sıfır olduğu için, burası da sıfır olduğu için sonuç log n oluyor. Dolayısıyla arama zamanımız işte A burası, B burası, D burası. Log B tabanında A, D'ye eşit olduğunda hatırlarsak n üzeri 0 log n, yani log n oluyordu. Karmaşıklık ne olacak? Log n oluyor olacak.